Merhaba Richfluencer ailesi. Bir önceki videomda hatırlarsınız portföyü bir yemek menüsü olarak ele almıştık. Ve bunların kabaca oranlarını konuşmuştuk. İçeriği hakkında detaylı şekilde sizlere anlatmıştım. Bugünkü videomuzda şimdi geliyoruz bunun bir sonraki seviyesine. Yani ana yemeği oluşturduk. İçinde neler olduğunu, hangi seçeneklerimiz olduğunu öğrendik. Yan yemeği oluşturduk ve tatlımızı oluşturduk. Şimdi gelelim bunların kendi içlerinde hangi orana göre seçileceğine. Yani diğer bir deyişle bugünkü videomuzda sizlere yatırım portföyünüzü nasıl optimum hale getirebileceğinizi anlatacağım. Özellikle bunu da anlatırken biraz daha spesifikleşmek istedim ve bu portföy örneklerini yaş olarak birbirinden ayırdım. Yani alacağınız örnekler 20'li yaşlara uygun oranlar, 40'lı yaşlara uygun oranlar ve 60'lı yaşlara uygun oranlardan oluşacak. Bu verilerin içerisinde hem yerel hem global veriler, istatistikler ve teknik bilgiler de yer alacak. Kısaca video bittiğinde aslında yaşınıza uygun örnek oranlarla oluşturulmuş bir portföy tamamen elinizde hazır bir şekilde bulunacak. Hazırsanız başlıyorum. Tabii öncesinde lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bir önceki videoda ne yapmıştık? Portföyümüzü yani yemek menümüzü 3 ana kategoriye bölmüştük. Şöyle yapmıştık. Ana %60 gibi bir oran vermiştik kabaca. Ana yemek bölümü. %25 gibi salata yani yan yemek bölümü. %15 gibi de bir tatlıya yer ayırmıştık. Tabii bu oranlar aslında genel geçer oranlardı. Şimdi bunu biraz daha spesifikleştirelim ve yaşa göre bu oranların nasıl olması gerektiği, hatta bu oranların içindeki kategorilerin de kendi içindeki oranlarının nasıl olması gerektiğini somutlaştırarak konuşalım. Şu an elinizde 100.000 TL'niz var ve yaşınız 20. Nasıl bir portföy yapmalısınız? Tabii ki yine bu oranlar genel geçer oranlardır. Yani 20 yaşa uygun oranlardır. Burada kişisel risk anlayışını benimsemek, buna uygun olarak bu hedeflerinize de yatkın bir şekilde bu oranları kendinize göre güncelleyebilirsiniz. Yani Fulya Hanım bunu dedi, benim oranım bu olmalı değil. Benim risk toleransım bu. İşte likite geçme yani parayı cebime koyma hedefim bu. Önümdeki hedeflerim bu. Ben Fulya Hanım'ın dediği yerine bu oranları takip edeceğim derseniz burada da bir hata olmaz. Yani portföy yönetimi gerçekten kişiye göre rahat bir şekilde değişebilir. Şimdi ben 20 yaşında bir genç olsam ve 100.000 lira kenarda param olsa portföyümü nasıl dağıtırım? Öncelikle ana yemeği %70 tutarım. Yan yemeği yani salatayı %20 tutarım. Tatlıyı da %10'da bırakırım. Yani bu ne demek oluyor? Ana yemekte ne vardı? Tahviller, hisse senetleri ve nakitler. Burada 20 yaştaki bir kişinin ana hedefi ne olabilir? Parasını büyütmek değil mi? Parasını korumak değil. Parasını büyütmek olacağı için neyi seçmesi lazım? Daha ağırlıklı olarak hisse senedi yatırımını seçmesi lazım. Peki ne oranda seçmeli? Aslında olabildiğince portföyün ağırlığının büyük bir kısmının hisselerde olması gerekiyor. Bunun da nedeni şu: önünde çok uzun bir vade var, çok uzun bir ömür var. Bu süreçte hem bileşik etkinin gücüyle hem piyasa döngülerinin zaman geldiğinde zaten kendini düzeltip bütün riskleri aşacağı için, yani o süreç içerisinde aslında riskler ortadan kalkacağı için, kendini düzeltme ihtimali yüksek olduğu için bizim hisse senetleri gibi riskli yatırımlara yönelme oranımız yükselebilir. Biliyoruz ki eğer genç tahvil veya bono tutarsa ne yapar? Ondan kazanacağı şey sabit bir getiridir. Onun portföyünü büyütmez. Ama hisse senedi yatırımı yaparsa, eğer bu hisse senedi yatırımını büyüme hisseleri yönünde yaparsa kısa vadede daha agresif artışları olabilir. Eğer blue chip dediğimiz daha sabit büyüyen şirketlerde, yani teknoloji gibi atak yapmayan ama artık yıllardır, 50 yıldır, 100 yıldır sabit bir şekilde büyüyen bir şirkete yatırım yaparsa da o şirketin statik ama istikrarlı büyümesinden yıllar içerisinde bu kişi de faydalanır. Yani diyeceğim kısaca şu ki,
Eğer 100 bin lirası varsa 70 bin lirasını ana yemeğe yatırmalıdır. Bunun 55 bin lirasını da rahat bir şekilde hisse yatırımında bölebilir. Peki biraz daha detaya inersek ne yapmalı? Yani hisse yatırımda ne yapmalı? Genç yatırımcılar olarak daha uzun vadeli büyümeyi hedefleyebilir. Bunun için de ABD gibi enflasyonu daha sabit, daha istikrarlı alanlara yatırımını arttırabilir. Özellikle bu kişilerin teknoloji ve yenilik hedefli hisselere doğru yönelmesi makuldür. Biz genelde baktığımızda dünyada yani dolar bazlı %8, %10 yıllık bir getiri hedefinde olsak da aslında erken yaşta böyle güzel bir portföy yapan gençlerin sonraki aşamalarda bundan çok çok daha üstün dolar bazlı kazançlar elde ettiğini görmekteyiz. Ve gelelim ana yemeğin ikinci kısmı, tahvillere ya da bonolara ya da herhangi bir sabit yatırımlı getiriye. Yani bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olabilir. Yani REIT dediğimiz bize her an kira payı şeklinde ödeme yapacak. Yani sabit ödeme yapacak getirilerden konuşursak. Bunu da 20'li yaşlardaki bir genç yani 100 bin lirasını 70 bin lirasını ana yemeğe yatırırken 55 hisse senetlerinde 10 bin lirası da tahvil ya da bonolarda olacak şekilde portföy çeşitlendirmesine gidebilir. Daha önce dediğim gibi tahviller düşük riskli getiriler sağlar ama portföyün risk dengesinin sağlanması için bir kısmının burada olması da önemlidir. Ve kaldığı %5. Bunu da genç 20'li yaşındaki genç nakit ihtiyaçları için kenarda tutabilir. Yani 5 bin lirayı bir kenara koyabilir. Bunu biriktirip hem ya acil durumları için ya da kendi hayalleri için kullanabilir ya da biraz daha finansal bilgisini geliştirip bununla stratejik yatırımlarda yapabilir. Şimdi gelelim 20'li yaşlardaki gencin salatasına yani yan yemeğine. Bunlar özellikle gençler için aslında böyle onları hızla büyüten haplar gibi. Ben bir gencin yerinde olsam 100 bin liralık yatırımımı 20 bin lirasını da bu yan yemeklere ayırırım. Yani yatırım fonları olabilir, endeks fonları olabilir ya da bunlara ait ETF'ler olabilir. Burada bakılacak nokta daha önceki size yatırım fonu ve ETF'lerde anlattığım kriterler. Bu kriterlere uygun kendi içlerinde bu 20 bin liraya bölerek çeşitli alanlara yatırabilir. Bu ne sağlar? Bu kişiye sadece bileşik etkinin gücünü arkasına alması, kişisel olarak çok büyük bir risk yönetimi ve takip gerektirmemesi ve ya profesyonelle ya ETF şeklinde yani önceden belirlenmiş bir sepetle yoluna sadece para yatırarak yani düzenli katkılarla bileşik etkinin iyice gücünü arttırarak bundan servet biriktirmesine yönelik şekilde işine yarayabilir. Ve en sonunda da gelelim 20'li yaşlardaki tatlıya. Tatlı dediğimiz şey neydi? Aslında portföyümüzün dengeleyici unsuru. Yani kriz dönemlerinde büyümenin sınırlı olduğu dönemlerde bizi büyük miktarda zarar etmekten koruyacak bir portföy yönetimi. Bunun içinde neler vardı? Altın veya diğer emtialar vardı. Kripto paralar vardı. Ya da işte türev piyasalar ya da emtialar vardı. Bunu nasıl yapabiliriz? 20 yaşındaki bir gencin 10 bin lirasını bu bölüme ayırabilir. Yani tatlı bölümüne ayırabilir. Bunlar aslında portföyün diğer dengeleyici unsurlarıdır. Neden? Altın dediğimiz varlık aslında zor zamanlarda kişinin imdadına yetişir. Bu sadece fiziki altın değil, aynı zamanda altın fonlarını da bunun için kullanabilir. Bu zor zamanlarda yani her şeyin değerinin düştüğü zaman yükselen bir güvenli limandır. Aynı zamanda kripto paralarda ben temelde Ethereum ve Bitcoin dışındaki kripto paralara çok sıcak bakmıyorum ve her zaman söylüyorum yani %1 ile %5'in arasında gidip gelmeli. Tabii ki gençlerimiz bu konuda büyük yatkınlıkları var. Eğer white paper okuyabiliyorsa ve diğer bir kripto parada olması gereken özellikleri, seçim kriterlerine hakimse tabii ki %5'e doğru bu çıkabilir. Ama %5'in daha üstünde kripto para kısmı bana gerçekten çok volatil ve belirsiz bir piyasa olduğu için ve bugüne kadar çıkan kriptoların %99'u da yok olduğu için yani paranızı tamamen kaybetme ihtimaliniz olabileceği için de %5'ten daha yüksek bir oranda kripto paraya para ayrılması çok doğru gelmiyor. Peki hiç konmaması mı diye söylerseniz de hayır. Mutlaka özellikle Bitcoin ve Ethereum olmak üzere yani akıllı sözleşmelerin üzerinde dönebildiği paralar olmak üzere mutlaka kripto paralarda paramızın bulunması gerekiyor. Çünkü buradan bize ne gelebilir? Sürpriz kazançlar gelebilir.
Bir diğeri de emtia fonları ve türev ürünler. Siz şimdi nesiniz? Aslında 20'li yaşlardasınız. Yani hayatınızın daha bağrındasınız. Hele türev ürünleri kaldıraçsız bir şekilde öğrenirseniz günlük olarak kendinize çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bunu şey için söylemiyorum. Yani hızlı para kazanma, güdünüzü harekete geçirmek için söylemiyorum. Bunu bir bilgi olarak düşünün. Bu bilginin üzerine eğilin, araştırmalar yapın, analizler yapmayı öğrenin. Bunlar sizi finans piyasasında özellikle kısa vadeli kazançlar konusunda gerçekten güzel bir şekilde eğitir. Ve buna ayıracağınızda bir para olursa bunu gerçekçi şekilde fiziksel dünyada da check etme, kontrol etme, bunun başarısını gözlemleme ihtimaliniz olur ve kaybettiğiniz zaman da çok büyük acılar duymazsınız. Burada nasıl bölelim bunu diyorsanız şöyle söyleyebilirim. 10.000 liranız varsa mutlaka 5.000 lirasını altına ayırın. 2.000 lira ya da 3.000 lira ya da 4.000 lira bulunduğunuz şeye göre kalanını düzgün bir şekilde kripto paralarda ayırabilirsiniz. Dediğim gibi yani maksimum %5 bilgi birikiminize göre bu değişir. Aynı zamanda da işte kalan ne kadarsa da onunla türev piyasalar ya emtia fonların üzerinde çeşitli nasıl istiyorsanız o konuda size geniş bir esneklik bırakıyorum. Kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Ama kriptoyu eğer bilmiyorsanız ve ilgilenmiyorsanız onu %1'de de olsa tutun ama hiç ilgilenmiyorsanız o türev piyasalara girmeyin. Çünkü orada büyük olaylar var. Orada belirli bir seviyeye gelmeden orada çok işlem yapmanızı önermiyorum. Şimdi sıra geldik 40'lara. 20'lerde, 30'larda aslında zaman içerisinde 20'lerde işte bu kadar radikal %70 gibi oranlar varken 40'a doğru aslında ana yemek seviyesini böyle %60'a doğru çekiyoruz. Yani 70.000 ana yemeğin 55.000'ini büyüme hisselerine ve hisse senetlerine doğru ayırırken artık 40'lı yaşlarına geldiğimizde bu oran 40.000'e kadar iniyor. Yani %40'a doğru iniyor. Şimdi bu söylediğim şey yani hisse senetlerinin ana yemekteki payı gençleştikçe artıyor. Yaş belirli noktaya geldikten sonra gittikçe azalıyor. Ama tabii bakın bu söylediğim hiçbir şey herkes için geçerli değil. Yani finansal bilginin yüksek olduğu alanlarda bu yüzde oranları tamamen artabilir, azalabilir. Burada biz şunu unutmayın, mutlak bir doğrudan bahsetmiyoruz. Optimal sonuçlardan bahsediyoruz. 40 yaşına geldiğinizde fiziksel olarak hala büyüme hisselerine yatırım yapmalısınız. Yani hala amacınız paranızı büyütmek olmalı. Özellikle önümüze gelen uzun yaşam gibi bir sorunumuz var. Hem bu iyi bir şey hem kötü bir şey. Artık 40'lı yaşlar bize risk alabilme kabiliyeti sunuyor. Hatta mecburiyeti sunuyor. Hem risk almazsak hem enflasyonla mücadele edersek tabii bu risk almaktan kastım finansal bilgiyle alınabilir doğru riskleri alabilmek. Eğer bunu göz ardı edersek gerçekten yaşlılıkta artık bizi büyük finansal zorluklar bekliyor. O yüzden 100.000 liranız varsa ve 40'lı yaşlardaysanız bunun 60.000 lirasını ana yemek olarak ayırmalı. Bunun da 40.000 lirasını hisse senedi bazlı bölmelisiniz. Burada ne yapabilirsiniz? 20'li yaşlarda tuttuğunuz hisse senetleri daha agresif getiriler sağlayabilen işte teknoloji olabilir, yapay zeka olabilir. Yani ileri dönemde size daha çok kazandırma ihtimali, yenilenebilir enerji olabilir, ihtimali olan ama aynı zamanda da yüksek riskler taşıyan sektörler olmak yerine belki agresiflikten biraz daha uzak, biraz daha blue chip dediğimiz daha statik hisse senetleri olabilir. Yani ürettiği şey belli olan, üretimi yıllardır belirli standartlarda sürdürülen, zaman içerisinde üretim maliyetlerini iyileştirmek üzerine çalışan, yani hisse değerlerini maksimize etmeye çalışan böyle dünyanın en büyük şirketlerine bu konuda yatırımları ağırlaştırabilirsiniz. Yani şunu söylüyorum, hisse portföyünüz agresif hisselerden, çok kazandırma potansiyeli olan hisselerden aslında daha dengeli hisselere doğru kayış gösterebilir. Burada geçenkinden biraz daha arttırıyoruz tahvil payını. Yaklaşık olarak 15.000 gibi bir seviyede tutabiliriz. Buradaki aslında amacımız ne? Şu izlenimi veriyoruz. Biz artık 40 yaşındayız. Ne kadar riski tutsak da aynı anda getiriyi de korumak istiyoruz diyoruz. O yüzden %40 gibi bir şey hisseye ayırırken %15 gibi bir şey tahvil veya işte sabit getirilere yöneliyoruz. Tabii aynı zamanda neden burada %15 biraz daha artıyor? Burada aslında aylık olarak nakit ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Yani temettüler, işte kiralar
gibi, kira ödemeleri gibi biraz daha aylık gelirimizi de arttırmak istediğimiz için buradaki seviyeyi %15'e doğru çekiyoruz. Burada son kalan da %5 oranımız var. Bunu da acil nakit ihtiyaçları için ya da fırsatları değerlendirmek için kenarda biriktiriyoruz. Burada tabii ki tekrar aynı şeyi söylüyorum. Nakit dediğimiz şey yastık altı değil, o enflasyonla erir. Onları böyle para piyasalarına koyuyoruz. İşte günlük, haftalık. O bize paramızı en azından enflasyona karşı koruma garantisi veriyor. Peki 40'lı yaşlarda olup da yan yemek oranımız ne olacak? Yani salata oranımız ne olacak? Burada yine aynı, benzer tutabilirsiniz %25 olarak. Aslında 20'lerde başlayan bir ETF ya da yatırım fonu ya da işte endeks fonları gerçekten burada aynı oranda devam edebilir. Çünkü bu bir kenarda duruyor ve bizi ne kadar süre içinde tutarsak, yani sistemin içinde bu parayı tutarsak, bu bileşik etkili bir kenarda bizim için uyuyor. Aynı toprak altında büyüyen tohum gibi düşünün. Zaman zaman belki şu an 20 yılda, zaten eğer 20 yaşında başladıysanız şu an koca bir ağaç oldu, ama 40'ında başladıysanız da şu an toprak altında küçük küçük büyüyor, ama bundan 20 yıl sonra ondan da kocaman bir ağaç göreceksiniz. O yüzden hep söylediğim şey, yani 20 yaşlarınızda küçük de olsa mutlaka paranızı yatırıma koyun. 40'ında o paranın nasıl kocaman bir ağaç olduğunu göreceksiniz. 60'ında bir orman oluşturduğunu kendiniz göreceksiniz. Ve kalan 15 bin liramız, yani %15'lik seviyemiz. Eğer 15 bin lirayı bölmem gerekse ben yine 10 bin lirayla altını alırım kenara. Kalan 5 bin lirayı da kripto ağırlık olmak üzere diğer türev piyasalara, biliyorsam türevden de koyarım, bilmiyorsam işte 5 bin liraya kadar olanı kendi içerisinde emtia fonlarına koyarım. İşte kripto para mutlaka minimumda %1, %5 diyorum. İşte o arada %1 gibi bir kripto paraya yine koyarım. Çünkü oradan gelecek getirinin önümüzdeki dönemde bir şeyi yok. Yani belirliliği yok. Mucizevi getiriler getirebilir. Mutlaka oraya da paramı işte %5'i de kendi risk istediğim, yani beğendiğim şeylere göre bölüştürürüm. Burada kripto derken söylediğim şey altcoin'ler değil, meme coin'ler hiç değil. Tamamen Bitcoin ve Ethereum. Eğer altcoin'lerden bir şeyler almak istiyorsanız onlara gerçekten beğendiğiniz blok zincir teknolojisinin üzerinde durmanız lazım. O konuda güvenli bir şekilde yapmanız lazım. Onu da %1'in altındaki paranızla yapabilirsiniz. Ve gelelim son yaşımıza. Artık 60'lardayız. Yani ömrümüzün büyük bir kısmını geride bıraktık. Aslında bileşik etkiyle alakalı sorunlarımız maalesef mevcut. Çünkü bildiğiniz gibi bileşik etki ilk 5 yılda kendini çok fazla göstermezken 10 yıl ve üzerinde ciddi olarak büyük farklar yaratabiliyor. O yüzden de 60 yaş ve üstteki genel yatırımcı profilinin temel bir amacı var. Yıllar boyunca biriktirdiği parayı korumak ve ona yüksek nakit akışıyla hizmet eder hale gelmek. Bu insan çünkü artık belki çalışmayacak, belki dünyayı gezmek isteyecek, belki hayalleri var, onları gerçekleştirmek isteyecek ve bu sürede de parası ortadan kalksın, parası erisin istemeyecek. O zaman bu kişiler, yani 60 yaş üstü, genel olarak nasıl bir portföy tasarlamalı, hangi oranlarda neden almalı? Yine genelden bahsediyorum. Tabii ki herkes için geçerli değil. Düşünün, 20 yaşından beri bu yatırımın içine girmiş, 40 yaşında aynı şekilde yatırımı devam ettirmiş ve 60 yaşına gelmiş, zaten inanılmaz bir serveti olan bir kişi var. Şimdi bunun portföyüyle aslında hiç parası olmadan bugünden başlayan kişinin portföyünün arasında yine çok büyük bir fark yok. Ama eğer bir insan 60 yaşındaysa ve en azından biraz kazanmak istiyorsa ve bu işleri bir şekilde öğrenme konusunda da gayretliyse, 60 yaşındaki bir insan, eğer yeterli parası da yoksa 40 yaşındaki bir insan gibi planlar yapabilir. Ama dediğim gibi her şey aslında risk seviyeleri de, oranlarda, işte hisse oranları da ya da başka oranlarda hepsi sizin yatırımı ve finansal bilgiyi öğrenmenize göre değişiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir insan eğer çok iyi bir finansal bilgi öğrenirse ve bunu doğru bir şekilde uygularsa 40 yaşla 60 yaş arasında çok büyük bir fark olmayabilir. Ama eğer işte 20 yaşındaysa ve önünde bu kadar seçenek varken hiçbir şey yapmıyorsa, onun yerine 40 yaşındaki bir insan aynı gayreti gösteriyorsa, o da 20 yaştan daha fazla para kazanabilir. İşin içine girdiğinizde şunu anlıyorsunuz ki yatırım o kadar sınırsız bir seçenek önünüze seriyor ki
Onun karşılığında onun opsiyonları o kadar fazla ki, size sunabileceği servet fırsatları o kadar fazla ki, yani aslında bu işin içine girip ciddiye alarak bunu bir meslek gibi öğrendiğiniz zaman ne yaşta olursa olsun mutlaka istediğiniz, düşlediğiniz hedeflerine ulaşabileceğiniz parayı kazanma ihtimaliniz yüksek. Ama hep dediğim gibi bilgi, bilgi, bilgi. Evet, şimdi 60 yaşa geri dönelim. Diyelim ki bu kişinin belirli bir kenarda parası var ve ne yapması gerekiyor? Yine 100.000 lira örneğinden gidelim. Anlatması kolay olsun. Bu kişi artık ana yemeğine 50.000 lira koysa yeter. 30.000 lirasını hisselere yatırabilir. Ama büyüme istemiyorsa da bu hisseleri büyüme hisselerinden çıkarıp temettü getirecek ya da sabit ve istikrarlı getiri sunacak daha güçlü şirketlere doğru yöneltebilir. Bu kişi özellikle tahvil, bono gibi sabit getirilerini %15 ile sınırlayabilir. Ya da eğer gerçekten yeterince parası olduğunu düşünüyorsa, yani artık onu çok zorlamayacağını düşünüyorsa hisselerden tamamını, bir kısmını ya da çoğunu çekip tahvil ve bono gibi daha güvenilir sabit bölümlere de aktarabilir. Ama buradaki sorun şu: tahvil ve bonolarda enflasyon bazlı almadığınız zaman bazen gerçekten onların sabit ödemeleri enflasyon altında kalabiliyor. Böylece belirli yaştaki insanlar da para kaybedebiliyor. Buna dikkat ettikleri sürece portföylerin ana yemek kısmındaki tahvil ve bono kısmını %15 minimum olmak üzere üzerine doğru iyi fırsatlar olduğunda çıkabilir. Aynı şekilde burada yine hisseden alabileceği, çalabileceği gayrimenkul yatırım ortaklığı gelirleri de olabilir. Buradan aylık olarak yine kiralar alarak hani aylık gelir kısmını da besleyebilir. Yine her zamanki gibi %5, 5.000 lira yine nakitte para piyasası fonunda duruyor. Biz ne yapıyoruz aslında bunları? Hem acil durum ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Kalanında işte hayal fonu dediğimiz, işte kişi hayallerini gerçekleştirmek üzere oraya sürekli nakit akışı biriktiriyor. Yani bir kişi 20 yaşından itibaren 5.000 sürekli para piyasalarında likit olarak bulunduracak şeyleri biriktirdiğinde aslında yıl içerisinde genel ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilecek bir nakiti kenarda her zaman bulundurmuş oluyor. Ve bu neyi sağlıyor? Uzun vadede de hiçbir zaman yatırım planınızı ve yatırımlarınızı bozmuyorsunuz. Bana kalırsa 60'lara geldiğinizde yani salata kısmını biraz daha sağlıklı olması bakımından, biraz daha taze olması bakımından biraz arttırabilirsiniz. Yani eskiden %25 tuttuğunuz yatırım fonları ve ETF'ler kısmını %35 olarak arttırabilirsiniz. Çünkü artık bireysel olarak hisse takip etmek istemiyor olabilirsiniz. Bununla vakit öldürmek istemiyor olabilirsiniz. Bu işi daha profesyonellere devredersiniz. Zaten önümdeki yıllar çok yüksek bileşik getiri olmayacağı için dersiniz, komisyon ücretleri de benim getirimi çok fazla sınırlamayacak. En azından benim yerime bunu profesyoneller yapsın ya da endeksle büyüsün gitsin. Hani en azından paramın değeri korunur. Endeks büyüdükçe %8, %10 dolar bazında ortalama getirisi var. Bu zaten bana yeterli dersiniz ve büyük kısmını onlara devredip hayatınızın kalan bölümünde istediğiniz gibi hayatınızı yaşama şansınız olur. İşin biraz daha teknik kısmıyla söylemem gerekirse 60 yaşında özellikle ihtiyacınız olan daha istikrarlı, size temettü ödeyen ve düşük volatilite dediğimiz, yani düşük riske sahip fonlara odaklanabilirsiniz. Peki burada BES'i nereye konumlandıracağız? BES dediğimiz şey aslında bir yatırım fonu. Ama amacı ne BES'in? Emeklilik yatırım fonu. Yani emeklilik amaçlı bir yatırım fonu. O yüzden BES'i salata gibi düşünebilirsiniz. Yani yan yemek olarak düşünebilirsiniz. Bunu da nasıl yapmalısınız aslında? BES'in bir yıl içerisinde bir limiti var. Ona yatırabileceğiniz limit, tabii ki maksimumda limiti var ama katkı alabileceğiniz limitin kadarını BES'e yatırabilirsiniz. Kalanını diğer ETF ya da yatırım fonlarıyla çeşitlendirebilirsiniz. Bunu nasıl mı hesaplıyoruz? Brüt asgari ücretin 12 katını çarpıyorsunuz. Maksimum onun %30'u kadar katkı sağlayacaksınız. Yani bugün baktığınızda BES'ten maksimum katkı sağlamak istiyorsanız yaklaşık olarak yılda 312.000 lira gibi bir para yatırmanız lazım. Yani 312.000'in dışındaki paralarınızı diğer yatırım fonu, işte ETF'ler ya da endekslere doğru bölüştürebilirsiniz. Daha önceki BES videomda da anlattığım gibi Türkiye'de yaşayanlar için BES'in gerçekten doğru bir şekilde yani yatırım içeriğini siz seçtiğiniz sürece
İçinde endeksler dahil, yani S&P 500 dahil, döviz bazlı varlıklar dahil harika fonların olduğunu görüyorum. Bunları siz seçtiğiniz sürece hem düşük komisyon ücretleri de var. Buradan çok güzel getiriler sağlayabilirsiniz. Tabii daha önce anlattığım gibi vergisi de, şusu da busu da, bir sürü de kar var. Dediğim gibi maksimum o seviyede, yani şu an tahminen 312 bin gibi bir seviye olacak. O seviyede paranızı her yıl katkıyı maksimize edecek şekilde BES bölümüne yatırabilirsiniz. Kalanını da işte diğer salatanın diğer unsurlarını da paylaştırabilirsiniz. Videoyu şöyle bir özetlersek, aslında kabaca her yaş grubuna uygun belirli oranlarda bir portföy düzeni hazırlamaya çalıştım. İçerisinde kişisel olarak kendi sorunlarınız, işte kafanızdaki problemler, bunu nasıl yapacağım gibi sorunlarınız olabilir. Burada yardım edebileceğim bir şey varsa lütfen mesajlarda sorun. Elimden geldiğince çözüm bulmaya çalışayım. Ama aslında demek istediğim, yani bütün bir videoda odaklandığım nokta sizi doğru yere kilitlemek. Eğer 20'lerdeyseniz kilitleneceğiniz nokta agresif büyüme olmalı. Eğer 40'lardaysanız kilitleneceğiniz nokta bir kısım büyüme, bir kısım daha sabit getiriler olmalı. Yani dengeli risk getiri oranı olmalı. Eğer 60'lardaysanız da odaklanacağınız nokta gerçekten elinizdeki portföyü korumak ve kendinize daha fazla, yani yatırımın dışına daha fazla zaman kazandırarak yine de kazanmak olmalı. Umuyorum ki bu video portföyünüzü nasıl oluşturacağınız ve nasıl optimize edeceğiniz konusunda size aydınlatıcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Sorularınızı sorun. Bir sonraki videoda neler olabilir, bu konudaki fikirlerinizi benimle paylaşın. Kanalıma da abone olun ve lütfen yatırımlarınızı optimize etmek için büyük bir odağınızı işe vererek çalışın. Çünkü bu atacağınız bilinçli adımlar sonra size büyük bir orman olarak, güzel bir servet olarak geri dönecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.